Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Pratik yöntemle içli köfte nasıl yapılır onun tarifini vermek istiyorum. 2 su bardağı köftelik ince bulgur, 1 su bardağı irmik, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 su bardağı da sıcak su koyalım. Karıştırdıktan sonra üzerini kapatarak demlenmesi için biraz bekletelim. İç harcı için 500 gram kıymayı kavuralım. 50 gram tereyağı ve sıvı yağ ekleyerek kavurmaya devam edelim. Üç adet soğanı ekleyerek kokusu çıkana kadar kavuralım. Biber salçası ekleyelim ve karıştıralım. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Kırmızı toz biber, pul biber, karabiber ekleyerek kavurmaya devam edelim. İri kırılmış 1 çay bardağı ceviz ekleyelim. Altını kapatarak soğutmaya bırakalım. Kabaran bulgurumuzun üzerine 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası ekleyelim. 3 yemek kaşığı un, 1 tam yumurta, pul biber ve kırmızı toz biber kullandım. Tüm malzemeyi elimle karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra hamuru 3-4 seferde mutfak robotunda çekiyorum. Yapışkan bir hale gelene kadar hamurumu çekiyorum. Kalan hamurları da aynı yöntemle çektikten sonra bir tepsiye alarak elimle tekrardan yoğuruyorum. Evet, iç harcım soğuduktan sonra köfte haline getiriyorum. Hamurumu da kopartarak mandalina büyüklüğünde yuvarlıyorum. Evet, iç harcımız ve hamurumuz artık şekil vermeye hazır. Hamurdan bir tane alarak havanın kapağı ile ince olacak şekilde oyuyorum. Evet, iç harcımızı da koyarak kapatıyorum. Fazlalık olan kısmı alıyorum ve yuvarlıyorum. Evet, içli köfteme şekil vermeye devam ediyorum. Dilerseniz uzun, dilerseniz de yuvarlak şekil verebilirsiniz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim.
Evet, kolay bir yöntem daha göstermek istiyorum. Su bardağını streç film ile kaplayalım. Hamurumuzu içine alarak parmağımızla ince olana kadar oyalım. Bu yöntemlerle hiç içli köftesini yapmayanlar bile kolaylıkla yapabilir. Evet, yeteri kadar incelttikten sonra iç harcımızı koyalım. Bardaktan streç filmi alarak hamurumuzu dikkatli bir şekilde kapatalım. Evet, bardakla şekil verdiğim içli köfteler daha ince oldu gördüğünüz gibi. Evet, en son şekil verdikten sonra tepsime alıyorum. Yuvarlak yapmak isterseniz de yuvarlak bir kase ile aynı yöntemle içli köftenizi doldurarak kapatabilirsiniz. Evet, elimle incelttikten sonra iç harcını koyuyorum ve en son yuvarlayarak şekil veriyorum. Evet, içli köftelerim artık hazır. Dilerseniz buzluğa kaldırabilirsiniz. Dilerseniz de hemen pişirebilirsiniz. Ben iki farklı pişirme tekniği göstermek istiyorum. Küçük bir tencereye sıcak su koydum. Kaynayınca tuz ve sıvı yağ koyarak içli köftelerimi içine atıyorum. Diğer içli köftelerimi de kızartmak istiyorum. Sıcak yağ köftelerimi atarak kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Evet, köfteler suyun üzerine çıktılar gördüğünüz gibi. Evet, pişen içli köftelerimi sudan hemen alıyorum. Evet, kızaranları da alalım. Haşlama köfteye biraz lezzet vermesi için tereyağı ve kırmızı toz biber de tekrardan kızartıyorum. Dilerseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Güzel bir aroma veriyor. Üzerine tereyağını ata ata şöyle 1-2 dakika kızartıyorum. Evet, servis tabağına alarak ikrama yemeğe hazır. Limon dilimleriyle ikram edebilirsiniz. Bol kıymalı. Gerçekten çok lezzetli oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.